2-3 aydır gördüğüm en güzel yer burası oldu. Geldiğimiz yere bakın. Maldivler misiniz be mübarek? Şöyle bir yürüyelim bakalım. Dolar mı bunlar? Bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyorduk. Dalış turları 350 Amerikan doları. Hermano, you're living this life ya. Ben size suya 5 dolar verir miyim? Dizilerden izleyerek bizim aksanımızdan Türk olduğumuzu anlamış. Otelin sahiliymiş burası. Allah, ne güzel bir yere daha geldik. Dünyanın en güzel adalarından bir tanesi olan Honduras'ın Roatan Adası'ndan herkese selamlar dostlar. Şu anda Nesibe ile beraber artık adayı keşfetmeye başladık. Bizim bulunduğumuz yerin adı West End adında bir bölge. Bu adanın uzunluğu 50 kilometre ve 50.000'den fazla insan yaşıyor. Genişliği de yaklaşık 3 kilometre. O yüzden böyle minik bir ada gibi değil, bir kent gibi, bir şehir gibi düşünebilirsiniz burayı. Ve bugün sizinle beraber bu adadaki ilk günümüzde çok güzel plajlara, çok güzel köylere gideceğiz, yüzeceğiz ve sizlere güzel bir rehber çıkarmayı planlıyorum. Size ekranlarınızın başında iyi seyirler, bize de artık keyifli bir tatil olsun ha. Aynen. Yeter artık. Kaç gündür yollardaydık. Hadi başlayalım. Otelden çıktık. Yerel halkın yaşadığı böyle bir köyün içerisinden geçiyoruz. İnsanlar yine böyle, mesela bu market kazıkların üstünde yapmışlar. Bilemiyorum, hani buralara su taşıyor mu bilmiyorum ama bunu genelde su baskınlarından dolayı yapıyorlar. Hola hermano. Çok sıcakkanlı insanlar ama şu çöp olayını çözememişler. Her yer böyle. Bak şimdi 300 metre yürüyeceğiz. Halk böyle yerlerde yaşıyor. Biraz sonra ne olacak? Ya hemen 200 metre sonra geldiğimiz yere bakın. Maldivler misiniz be mübarek? Şu denizin temizliğine, kumun, plajın güzelliğine bakın. Dalga yok. İnanılmaz güzel çıktı burası. Biz buranın bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyorduk. Çok sürpriz oldu ve adanın etrafında bunun gibi onlarca plaj var ve birçoğunu size göstermeye çalışacağım. İnsan böyle yere gelince vallahi ister istemez mutlu oluyor ya, şu ağaçları gördüğü zaman bile. Herhalde şu son 2-3 aydır gördüğüm en güzel yer burası oldu. Buraya kimler geliyor? Arkadaşlar buraya sadece Amerikalılar geliyor desem yanılmış olmam. Tabi Avrupalılar da var ama gördüğümüz bütün mekanlar, gördüğümüz bütün turistler Amerikalı. Miami'den direkt buraya, işte Amerika'nın farklı yerlerinden direkt buraya uçaklar var ve fiyatları çok uygun. Onlar için tabi 30-40 dolara bile bilet varmış. Ama gördüğünüz, hani biz ülke içinde bile 50 dakikalık uçuş için buraya gelmeye çalıştık. 100 küsür dolar ödedik. Niye böyle oluyor? Çünkü bu adada yaşayan insanlar dahi ana karaya, yani Honduras'ın ana karasına gitmiyorlarmış ve güvenli değil diyorlar. Ada bizim için daha güvenli diyorlar ve sadece ülkenin zenginleri buraya geliyor. Öyle ki burada akşamları sokaklarda asker dolaşıyor. Tek bir Amerikalıya bir şey olmasın diye. O zaman ne olur, bir şey olursa turizm biter. Bunu riske etmemek için de Honduras'ın en güvenli yeri olarak biliniyor burası. Adanın her yerinde böyle tek katlı marketler, barlar, büfeler, restoranlar var. İçki fiyatları bedava ama iş yemek ve tura gelince biraz sonra göstereceğim ne kadar olduğunu. Şu an saat 12 civarı. Bu arada başımıza güneş geçecek. O kadar sıcak var ki içi yandı resmen. Su da almadık. Restorana gidip bir şeyler yememiz lazım. Enerjiyi alalım. Şurada bir kafe var. Ekmekli bir şey yiyelim bakalım. Aa, içerisi dolu galiba, nesi bu? Buraya Amerika'dan o kadar çok gemi geliyor ki bugün 2 tane mi 3 tane mi ne devasa bu kruz gemilerinden, yolcu gemilerinden gelmiş ve az önce gittiğimiz yer aslında adanın en önemli çikolata üretim tesislerinden birisi ve kafesiydi. Kafeyi kapatmışlar bugün, çok yoğunluk vardı çikolata satmak için. O yüzden biz de hemen yanındaki bir yere geldik. Burada bir şeyler yiyeceğiz.
geldik şimdi en önemli noktaya. Bu ülkede özellikle gıda fiyatları restoranlarda falan çok pahalı. Şu kadarcık wrap, içinde böyle tavuk mavuk yok yani sebze var. Kaç paraya geldi mesela? 12, 10 dolar mı? 10 dolar. 10 Ama tabii bunun vergisi var. 11 dolardan aşağı yemek yok. Hamburgerler 18 dolar civarında. Yani anlayacağınız bayağı bizi bu adada maliyet anlamında sarsacaklar. Ama zaten çok uzun kalmayı planlamıyoruz burada. Bir an önce gezip gösterip gitmek istiyoruz. Yoksa mahvoluruz. İçindeki de. İstediği kadar güzel olsun. 12 dolar etmez. Biz de artık bununla doyuyoruz arkadaşlar, bununla. Kabak var, biber var. Havada biraz şimdi durulmaya başladı. 2'den sonra gezmeyi planlıyoruz. Çok sıcak, başımıza güneş geçer. Uzun zamandır hiç böyle sağlam kazıklandığım bir turistik yer hatırlamıyorum. Roatan muhtemelen ilk 3'e girer gençler. Öyle böyle değil yani. Her yer böyle bu arada. Marketler bile çok pahalı. Yani bu ülkede halk olup günde 4 dolara 5 dolar kazanıp gezmek, yaşamak çok zor ya. Çok çıldırmış özellikle gıda fiyatları. Şimdi taksimiz var ama farklı bir taksi. Onun da sizi çok güzel bir yere götüreceğim arkadaşlar. Çok sıcak, konuşamıyorum, piştim. Burada böyle turlar yapabileceğiniz yerler var. Dalış turları 350 Amerikan doları. Gideyim şurada 1 saat 2 saat şnorkel yapayım derseniz de kişi başı 45 dolar. Ne yapalım? Hemen gideriz diyor. 15'e. Abi 5 dakikalık yol gideceğiz. Kişi başı 5 dolara anlaştık. Başkaları da olacak teknede. Bu adanın en güzel yeri olarak biliniyor. Şimdi gideceğimiz yer bize de oldukça yakın zaten ama denizden giderim dedik. Şu makinelere bak ya. Şunlar dünya para olmuştu Türkiye'de. Atlayalım o zaman. Vamo ha. Ay evet. Bu Amerikalıların bizim ülkeye turizm için gelmesi lazım ya. Ben bunlardaki kadar para görmedim yani. Ne Avrupalılarda bu kadar para var ne başka bir yerde. Şuraya bak, 6 kişi 5 dakikalık yol gideceğiz. 30 dolar para vereceğiz. Sırf Amerikalıları bu şekilde adaya çekiyorlar ve inanılmaz paraları, olaylar dönüyor. Görüyorsunuz ya, turizm budur işte. Te siento, yeah, como cosa comida en China, yeah. Aprendí mi soledad, no de las mujeres. Fingir que no te hirió, eso doble duele. Es como siendo un sol viviendo en la... Tekne bizi bıraktı. Yine muhteşem bir yere geldik. Arkadaşlar burası işte bu adayı bu kadar meşhur kılan yer. West Bay diye geçiyor. Hadi buraya gezelim bakalım. Böyle burada çok güzel oteller var. Şimdi içine girelim bir tanesinin. Ah, keyif yapıyorlar. Hermano, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. West Bay? West Bay. Çok güleç insanlar ama bu arada. Burayı bayağı merak ediyordum. Allah, ne güzel bir yere daha geldik. Her yer çok güzel. Biz burada şu ana kadar kötü bir yer görmedik. Denizi pırıl pırıl. Bütün plajlar ücretsiz. İstediğinize girip çıkabiliyorsunuz. Şöyle bir yürüyelim bakalım. Suyun içinde keyif yapıyorlar. Cam gibi ya. Baksanıza, millet birasını almış. Suda içiyor. Burası güzel çıktı işte bak. Buranın hakkını vereyim. Pahalı mağalı ama bir kere gelinecek yerler. Maldivler gibi. Şu tekneyle gezmek 80 dolar diyor Nesibe. No, Glass, this one. the glass bottom boat is $80. $30 each, but right now I have a better tours. Abi 30, 40, 50, 60 artık yakalayabildiklerine veriyorlar. Bu karşıda böyle 500 metre ileride dünyanın en büyük ikinci resifleri var. Google'da öyle yazıyor. Google'ın yalancısıyım. Avustralya'dan sonra ve bu resifler bütün adanın etrafını sarıyor. Bu tekneler de oraya tur düzenliyor ve turlar 80 dolar, 100 dolar falan, yani
Çılgın ya. Halbuki şurada yani kanoyla falan gitsen kendin de görebilirsin. Ha, kano kiralarsan da kişi başı 40 dolar. Plaj voleybol oynuyorlar, dinleniyorlar şöyle. Sürekli arkada Latin müzikleri. Güzelmiş burası da. Şimdi bu adaya niye geliyorlar arkadaşlar insanlar? 1. Deniz, kum, güneş haliyle. 2. Scuba diving. 3. Özellikle resif dalışları. Ondan sonra zipline'lar, gece hayatı, işte okyanus balıkları. Ondan sonra işte kanolara binip, jet skilere binip deniz keşfi. Çok güzel ormanlar var. Ormanlarda geziyorlar. Yani yapılacak çok şey var. Buraya geldiğinizde zaten 4-5 gün en az ayırmanız gerekiyor demişlerdi. Dedikleri kadar varmış. Yani ben daha bugün 2. günü ve şimdiden burayı çok sevdim. Orta Amerika'da şu ana kadar en favori yerlerden birisi benim için burası olur. Mekanların girişinde kendi ülkelerinin bayrağından çok Amerikan bayrağı görmüş olabilirim. Bu nasıl menü ya? Al sen bak biraz da. Dolar mı bunlar? Dolar. Şaka yapıyorsun. Nasıl? Maldivler bu kadar. İçemeyiz. Şöyle diyeyim. Ana! Makarnanın fiyatına bak, 25 dolar. İtalya'da kaç para? 6 euro, 7 euro. Avrupa'yı geçtiniz mi be kardeşim? 25 dolar mı? Hermano, you are living this life ya. Bu hayatı sen yaşıyorsun. What are you selling? How much is it? Okay, first I'm gonna go get water and come back and find you, okay? See you. See you man. Take care. İki sokak arkada bir markete gidiyoruz. Bunlar hep kanalizasyon. Bildiğin sokaklara taşmış. Kokusundan anlıyorsun ve burada böyle turizm var arkadaşlar. Gerçekten şaşkınlık verici. Böyle bir yer bulduk. Şimdi buradan bir su falan alacağız. Ben size suya 5 dolar verir miyim? Bu kadar da ölmedik. How much is this hermano? 1 dollar. 25 nesi be? Thank you. 1 dolara hallettik. O kadar da enayi değiliz yani, kusura bakmasınlar. Çünkü akşam yemeğinde biz bu paraya ne yiyeceğiz göreceksiniz. Bizim bulunduğumuz yer çok daha uygunmuş. Kesinlikle. Ki biz oraya orada kalıyoruz. biz oraya pahalı diyorduk. Normalde burada kalacaktık. İyi ki burada kalmamışız. Biz burada ölürdük. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Buralara gelince paramızın ne kadar değersiz olduğunu ve ne kadar fakir olduğumu fark ettim. Sıcakta piştik. Dondurmacıya geldik. Topu 2,5. Ben şöyle bir şey aldım. Yes, please. You're watching Turkish serials in television. Ah, that's why you recognize the accent, huh? Sounds good. Dizilerden izleyerek bizim aksanımızdan Türk olduğumuzu anlamış. Her yerdeyiz ama fiziki olarak değil, televizyonlarda. Birer dondurma aldık, dondurmamızı yiyoruz. İçimiz yanmış. Güzelmiş ama. Beklentiden iyi. Hava biraz daha kırıldı, sıcaklık. Bizim kaldığımız otelin bir kardeş oteli varmış. Onun bütün tesisini kullanabiliyormuşuz. Restoran da dahil. Bir de burası daha sakin. Geldik bakalım nasıl bir yer çıkacak. Oh be, en azından bu bölge esiyor. Arkadaşlar sahil o kadar kalabalık ve gürültülüydü ki daha böyle sakin bir yere geldik. Daha huzurlu, keyifli, dinlenmelik, böyle akşamüstü keyfi yapmalık bir yer. Hello. Bizim otelin sahiliymiş burası. Bizden başka kimse yok abi, görüyorsunuz. İşte burada denize girilir. Bir yanda böyle palmiye ağaçları, bir yanda bize ait plaj, pırıl pırıl deniz. Hadi bakalım bir suya atlayalım. Görüşürüz Nesibe. Ben köpek balıklarıyla mücadele etmeye gidiyorum. Otelin şehir merkezine servisi varmış. 10 dolardan yırttık. Bizi şimdi götürecekler merkeze kadar. Biraz da merkezi gezeriz. Bir yemek yeriz, kokteyl içeriz, takılırız. Orası daha uygun vallahi. Buraları biz hiç beğenmedik. Güneş sağlam çarpmış var ya, her yerimiz ağrıyor, başımız falan döndü. Bir duşmuş aldık.
Şimdi akşam yemeği yemek için merkeze geldik. Vallahi bizim burası daha güzel nesi bu orada. Biraz sakin. Daha hem daha uygun hem daha sakin Evet. hani şey Uygun değil de oradan uygun. oraya da sarar. Şöyle restoranlar var çok güzel. Şimdi burada oturup yemek yiyeceğiz artık. Düzgün bir yemek yiyelim. Normalde biz bugün ıstakoz yiyip size gösterecektik. Dün yemiştik ama dün indirimdeymiş. 3 parça ıstakoz yanında bir sürü yiyecek şey 22 dolar vermiştik. Bugün 2 parçası yine yanında garnitürler falan var 28 dolar artı vergi diyor. O yüzden dikkatimizi çeken başka bir yer burası oldu. Normalde birçok yer bugün kapalı. Devasa kruz gemiler geldi ama adamlar ona rağmen umursamıyorlar, tatil yapıyorlar. Belli başlı yerler açık şu anda ve onlardan birisi burası. Fiyatları da gayet uygun. Biraz sonra sipariş edince yemekleri göreceksiniz. Yüzler gülüyor Benesko. Ne kadar çok şey. Şu böyle koca bir tabak sadece ikisi 15 dolar. Sonunda düzgün bir yer bulabildik. Karides Ya bakalım, geldi Deniz. hem de bir sürü getirmişler. Şu bonkörlüğe bak adamlardaki. Geçen 5 tanesi 5 dolardı. Şöyle soslu moslu. Midye gibi doğru. Evet. Tadı midyeye benziyor. Ama çiğ yerim. Buradan balık var. Buranın kara nedir fasulyeli pilavları. Hindistan cevizli fasulyeli pilav. Ve bu kadar şey sadece 15 dolar. Sabahki fiyatları gördünüz. İyi ki buralarda kalıyoruz. Enerjiyi alacağız, çok güzel olacak. Arkadaşlar yemeğimizi de yedik. Şimdi otele geldik. Dinleneceğiz ve sonraki bölümde size bu adanın o meşhur resiplerini ve adayı göstermeye çalışacağım. Bize ortak olduğunuz için teşekkürler. Böyle bir günümüzü size çok güzel bir adada anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Birazcık da sıcaktan dolayı yoruldum. İnşallah bir sonraki bölümde yine enerji dolu videomuz devam edecek. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız dünya turuma ortak olabilirsiniz. Herkese Honduras'tan selamlar.